merhaba. Bu videoda Binance mobil uygulamasından opsiyonel işlemler nasıl kullanılır onu göstereceğim. Binance uygulamasına giriyoruz. Her şeyi kısa ve öz anlatmaya çalışıyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Herkesin anlamasını istiyorum bu konuların. Opsiyonel işlemlere geçelim. Bu opsiyonel işlemleri yapabilmemiz için vadeli işlemler hesabımızdan, yani vadeli işlemler cüzdanımızda bir miktar para olması lazım. Yani buraya para aktarmanız gerekiyor. Vadeli işlemler aktarmayı bilmiyorsanız parayı, benim kanalımda diğer videoları izleyebilirsiniz. Basit, yalın bir şekilde anlatmaya çalışıyorum videolarımı. Şimdi vadeli işlemler hesabımızda para olduğunu varsayalım ki benim vadeli cüzdanımda büyük bir miktarda para var benim için. Şu anda kullanabileceğim varlığım 516 dolarlık bir bakiyem var. En son videomda bir işlem yapmıştım. Şu anda ters bir yönde gidiyor ama bu şeyden kaynaklı. Halving yakında yarılanma olacak. Şu anda tam 5 gün 10 saat mi 11 saat mi öyle bir şey var. 5 gün 11 saat sonra Bitcoin yarılanma yaşayacak. Bu halving olayı, yani yarılanma olayı, Bitcoin fiyatında değil, Bitcoin madencilerinin her 10 dakikada kazandığı Bitcoin sayısı yarılanacak. Şu anda 12,5 Bitcoin kazanıyorlardı. 6,25 Bitcoin'e düşecek. Bu da piyasada bir hareketlenme yaratır mı yaratmaz mı bilemiyoruz. Nasıl desem, bundan önceki yarılanmalarda takip ettiğim kadarıyla Bitcoin yarılanma işlemi gerçekleştikten bir 5-6 ay sonra bir hareketlilik olmuş, tavana vurma olayı olmuş. Ben de şu anda olacağını düşünmüyorum. Hatta ben düşeceğini düşündüğüm için 7.600 dolardan aldım ama halvingi unutmuşum. İlk başta bir artış yaşadı. Muhtemelen 10.000 doların da bir üstüne çıkabilir bu 5 gün içinde. Şu anda zarardayız yani. Şimdi opsiyonlar işlemlere geçersek, burada benim vadeli işlemler cüzdanımda kullanabildiğim miktar yazıyor. 516 dolar. Burada kısaca anlatmam gerekirse, hatta şunu da kapatayım. Kapattım. Burada 10 dakika, 30 dakika, 1 saat, 8 saat ve 1 gün olmak üzere seçenekler mevcut. Bu seçeneklere göre bizim opsiyonel işlem ücretimiz ortaya çıkıyor. Vadeli işlemlerden farkı opsiyonel işlemlerin. Opsiyonel işlemlerde para kaybetme diye bir şey yok. Yani para kaybetme diye bir şey yok derken, mesela ben vadeli işlemlerde gördüğünüz gibi 7.600'den almışım. Düşecek demişim. Sat pozisyonundan girmişim. 9.250'ye şu anda 9.250'ye çıkmış ve zarardayım. Eğer 14.435 dolar olursa likidasyon, benim bütün bakiyem sıfırlanacak. Elimde hiç para kalmayacak. Ama opsiyonel işlemlerde böyle değil. Mesela diyelim ki ben 1 BTC'lik bir işlem yapmak istiyorum diyelim. Burada maksimum işlem limiti gösteriliyor. Mesela 30 dakikada böyle, 20 dakikada 8, mesela 8 saate geldiğimizde 5,95 Bitcoin'e düştü miktar. Mesela bir güne gelirsek 3,22 Bitcoin'e düştü. Şimdi anlatmak istediğim olay, 10 dakikaya tıklayalım diyelim. Mesela ben 1 Bitcoin'lik bir işlem yapmak istiyorum. Eğer 1 Bitcoin'lik işlem yapmak istiyorsam 8,14 dolar bir para ödemem lazım. Mesela şu anda arttı. Şu an Bitcoin'in değişen fiyatına bağlı olarak bu miktar değişiyor. Mesela 10,77 şu anda, ya da 11 oldu. Alım diyorum. Alacağım fiyattan artacağını tahmin ediyorum. Mesela diyelim ki ben kullanım fiyatı aynen. Şu anda benim bu işleme giriş yapmak istediğim fiyat budur. 9.243,51 dolar. Prim de benim bu işlemi yapmak için ödemem gereken ücret. 11.449 dolar. 11.000 demişim, pardon. 11,49 dolar. Yani 11,5 dolar. Bu benim şu prim benim cüzdanımdan direkt düşecek. 11,5 dolar. Ben bu işlemi onaylarsam şuradan. Başa baş fiyatı demekse 9.255 dolara Bitcoin çıkarsa yükselecek yönünde bir tahminde bulunduk çünkü. 1 Bitcoin'lik işlemde. Benim 11 dolarlık zararım kapanıyor ve bunun 9.255 doların üstündeki her bir artışta
biz para kazanmaya başlıyoruz. Bir Bitcoin'lik bir işlem yaptığım için 9256 dolar olursa 1 dolar, 9275 olursa 20 dolar gibi para kazanmış oluyorum. Mesela 9255'ten 10255'e çıkarsa 1000 dolar para kazanmış olurum. Tabii ki şunu unutmamak lazım. Biz 10 dakikalık bir işlem yaptığımız için bu süre 10 dakika içinde gerçekleşecek şeyi gösteriyor bize. Eğer ki diyelim ben alış yaptım bir Bitcoin'den 9242 dolardan. Bu 8000 dolara düşerse kesinlikle ve kesinlikle şu prim hariç 10.68 dolar, bu prim hariç hiçbir şekilde para kaybetmiyoruz. Zaten bu prim onaya bastığımız anda bizim şu toplam bakiyemizden düşüyor. O parayı daha geri alamıyoruz. Anca zararı kapatmak için işte başa baş fiyata denk gelmesi lazım. 10 dakikalık bir işlem sonunda başa baş fiyatı 9259'a gelirse ve 10 dakikada bu fiyatta sonuçlanırsa biz verdiğimiz primi geri almış oluruz, prim fiyatını. Bunun üzerinde kar veya zarar etmiş olmayız. Şimdi ben kısa bir işlemle göstereyim. Mesela ben hala düşeceğine inanıyorum ama tabii ki benim sözlerimle sakın kesinlikle işlem yapmayın. Herkesin kendi araştırmasıyla yapması gereken bir işlem. Sorumluluk kabul etmem. Ben şu anda zarardayım mesela. Şimdi işlem yapacağım. Mesela 8 saat. Ben çünkü bu işlemleri şu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Bitcoin'in yükselip alçaldığı saatlere dikkat edin. Yani yükselip alçaldığı saatler derken Bitcoin'in insanlar tarafından büyük işlemlerin yapıldığı saatleri araştırın. Dikkat edin bu saatlere. Ben kendi çapımda bir saatler belirlemiştim. Mesela saat gece yarısından sonra saat 1'e doğru 00:25 ve saat 1-1:25 civarında bir hareketlenme oluyor. Gece saat 3:30 civarında ve 5:30 civarında hareketlenmeler oluyor. Aşağı yönlü, yukarı yönlü. Bu değişiyor. Şu anda mesela bu civarlarda geziyor. Gece yarısından sonra yükselebilir, alçalabilir. Ben alçalacak yönünde bir tahminde bulunmak istiyorum mesela. Ne kadar diyeyim? 0,001 Bitcoin olsun. Evet. Şimdi satım diyorum. Bu düşeceği yönünde bir işlem olduğu için. Kullanım fiyatı, yani alacağım fiyat bu. Bu fiyattan 0,001 Bitcoin alıyorum şu anda. Ve ödeyeceğim para sadece 0,07 dolar. Yani 0,08 dolar olsun. Eğer ki fiyat 9175'e düşerse 8 saat içinde ve bunun altına inerse ben kazanacağım. 9175'te pozisyonu kapatırsak verdiğim parayı geri alacağım. Bu başa baş demek, verdiğim parayla başa başa denk gelen miktar demek. Yani 9175'e düşerse ben 0,073 dolar kazanmış olacağım. Onaylıya basalım hemen. Panel'i kapattığımızda. Şimdi burada bizim pozisyonumuzu gösteriyor. Bu vadeli işlemlerden farklı. Burada kesinlikle göstermez. Opsiyonlar bölümünde gösterir pozisyonunuzu. Opsiyon pozisyonunuzu. Şurada işaretli olan da benim girdiğim fiyat. Mavi şu anda mor olan benim şu anda işleme soktuğum fiyat. Mavi olan da şu anda değişen fiyat. PNL'yi gösteri kapatıyorum. Eksiği de gösteriyor mu? Şimdi vadeye kalan süre diyor. Bu vadeye kalan süre, geçmiş işlemim. 8 saatlik bir işlem yaptığım için 8 saatten geri sayıma başladım. Biz istediğimiz zaman pozisyonumuzu uzlaş butonundan kapatabiliriz. Uzlaşa tıkladığımızda kapanış fiyatı falan yazıyor. Buradan tahmini PNL. PNL'yi anlatmıştım bir önceki videomda. İzlemediyseniz bakabilirsiniz. Bunların ne demek olduğunu. Tahmini PLN benim kazancım. Artı yöndeyse artı, eksi yöndeyse eksi miktarını gösterir. Başa baş fiyatı da işte dediğim gibi yatırdığınız paraya denk gelen miktarı gösteriyor. Kurtarmanız için. Adet kısmı benim işleme soktuğum Bitcoin'i gösteriyor. Kullandığım Bitcoin miktarını. Prim benim ödediğim para. Bu para kesinlikle geri gelmeyecek. Başa başa denk gelene kadar. Kullanım fiyatı 9242. Bu demek benim
piyasada işlem yaptığım fiyat demek. 9242 iken almışım ben. Başa baş fiyatı da dediğim gibi tekrardan 9167'ye düşmediği sürece ben para kazanamayacağım. Opsiyonel işlemler sürekli yapılmasını tavsiye etmiyorum. Mesela ben şu anda düşecek yönünde bir işleme girmişim ve düşecek dediğimin bir 2000 dolar yaklaşık üstüne çıkmış. Bu fiyatlardayken aşağı yukarı mesela 8500'e inip 9300'e kadar çıkıp duruyor. 4-5 gündür bu şekilde hareket ediyor. Ben yarılanma halving olacağı için kesinlikle riske girip de şey yapmadım. Tekrar yükselip alçalacak şekilde fiyat kovalamaya çalışmadım. Çok riskli bir durum şu anda halving. Ne olacağı hiç belli. Bir bakarsın 20 bin dolar olur. Bir bakarsınız 3000 dolara geri düşer. Bu Bitcoin belli olmuyor. Bundan dolayı opsiyonel işlemlere yöneldim. Opsiyonel işlemlerde de yatırdığımız paradan yani prim dışında bir para kaybetmediğim için aşağı doğru bir düşüşte mesela 9200'den 8600'e düşeceğini düşünebilirim. Aşağı doğru bir düşüşte karıma bakarım diye şey yaptım. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer anlamadığınız ya da anlatamadığım bir nokta varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ben bunu daha ayrıntılı, daha güzel bir şekilde anlatmaya çalışayım. Herkesin öğrenmesini istiyorum bu konuların. Ben bildiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Hoşunuza gittiyse beğenin, yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın.